Netflix'te yaklaşık bir ay kadar önce yayınlanmış olan ve Türkiye'de de bayağı ismini duyurmuş Into the Night isimli diziye ben daha geçenlerde bakabildim. Arkadaşlarımın yakın zamanda 30 sayfalık sinema tezlerini okuduğumdan ötürü belli başlı tarihi referanslar yakaladığımı düşündüm izlerken. Bu referanslar tarihi az çok bildiğini düşünen bendeniz için diziyi daha tatlı kılı, daha yumuşak kılı, daha çok hoşuma gitti. İşin ilginç tarafı ise belki de benimle alakalıdır bilmiyorum ama bu tarih referanslarının çoğunun dizideki Türk karakteri olan Ayaz ile veriliyor olmasıydı. Bu sebepten ötürü tam olarak alanım olmamasına rağmen bu konuda video yapma cesaretini göstereyim dedim. Türk tarihine ciddi referanslar var çünkü. Hadi bakalım. Önceden söyleyeyim hani bu kesin böyledir, ancak böyle yorumlamanız gerekiyor diye bir şey yok. Yani yapımcı çıkıp ha evet gerçekten böyle bir referans var falan demedi. Tamamen benim kendi yorumlamalarım. Tabii bunları yetişmekte olan bir tarihçi olarak belli başlı kalıplara sokmaya çalışıyor da olabilirim kendi kafamda. Göreceğiz. Daha fazla vakit kaybetmeden ilkine bakalım. Dizinin başında Türk olduğunu belirttiğim Ayaz karakteriyle Arap karakterlerden bir tanesi olan Nabil aslında işbirliği içinde. Arap'ın kendi işini yani Zümrütlerin Belçika'dan kaçırılması olayını yapması karşılığında Türk-Arap karaktere para veriyor. Aralarında bir anlaşma var yani. Aynı zamanda her ne kadar asıl amaç Zümrütleri geri almak olsa da Ayaz yani Türk karakter Nabil'e yani Arap olan karaktere koruma sağlıyor, yardımcı oluyor. Bu aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun dinamiklerinden bir tanesi. Osmanlı yani Türkler ile yan yana yaşayan Araplar işlerini doğru düzgün yaptıkları sürece Türkler ile işbirliği halindeler. Yani iki tarafta karlı çıkıyor bu anlaşmadan anlayacağınız. Biri diğerini besleyip güvenlik sağlıyorken diğeri ise karşıdakinin işlerine yardımcı oluyor. Bir başka Türk-Arap referansı ise ileriki bölümlerde ortaya çıkıyor. Uçaktaki tencereler... Tencere değil lan pencere. Uçaktaki pencerelerden bir tanesinin kırılması sonucunda uçak hareket halindeyken içeri hava giriyor, hava basıncı bozuluyor kabin içindeki. O yüzden işte herkes dışarı doğru çekilmeye başlıyor. İşte tam bu noktada ayakta olan Ayaz geriye doğru çekilirken bir diğer başka Arap karakteri olan, daha doğrusu faslı bir karakter olan Osman Ayaz'ı kolundan tutup hemen kendi koltuğunun kenarına çekiyor. Bir anlamda hayatını kurtarıyor yani. Bu noktada ise bilmeniz gereken şey Arap Yarımadası'nın ve Kuzey Afrika'nın Arapları yaşadığı gene Osmanlı için aslında bayağı ekonomik bir değerinin olması. Ayakta durabilmesi için Ayaz'ın yani Türk'ün bu bölgeye ihtiyacının olmasını bence metaforlaştırmışlar. Güzel bir referans, akıllıca. Bakacağımız en son Türk-Arap referansı ise en manidarı. Türk Ayaz'a olan karşı rahatsızlığını Arap olan Osman, ilk önce Alman olduğunu düşündüğüm ekobilimci Horst'a, ardından da Belçikalı olan yardımcı uçak pilotuna, daha doğrusu uçaktaki tek pilot olan Belçikalı bir adama söylüyor. Yani Türkiye karşı Batılıları arkasına alıp ihanet eden bir Arap var ortada. Bana çok tanıdık geldi o. Sırada Türk olan Ayaz ile Rus bir kadın olan Zara arasındaki ilişki var referans olarak bakacağımız. Ya Türk erkeğinin Rus'a atlamasının neresi garip, hebelü bele falan diyecek olanlarınız var arada biliyorum. Ondan bahsetmiyorum abicim. Başta ilişkisi pek iyi olmayan, kötü olan bu ikilinin belli bir süre sonra bayağı sıkı fıkı olması benim birazcık ilgimi çekti. Bunun sebebi de bana Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki işte Kurtuluş Savaşı zamanlarındaki Türk-Rus ilişkilerini hatırlatmış olması. Bildiğin üzere Rus İmparatorluğu ile Osmanlı ayrı taraftalar Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ama 1917 senesinde Sovyet devrimi gerçekleştiğinden ötürü Rusya savaştan geri çekilmek zorunda kalıyor. 1920'lerde ise Kurtuluş Savaşı bayağı hızlı devam ederken en yoğun zamanlarında Sovyetler bize mühimmat ve silah desteği yapıyorlar. Yani ilişkiler tam tersine dönüyor. Son referans yorumlamam ise dizinin en az sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Terenzio ile alakalı. Kendisi İtalyan bir NATO subayı aslında. Abi adamın dizi boyunca yaptığı tek şey taraf değiştirmek. Başka hiçbir şey yapmıyor. Adamın karakteri bu. Yani bir liste çıkarsak Terenzio'nun karakteristik özelliklerini yazın desek sadece taraf değiştirmek yazarız. O kadar taraf değiştiriyor. Başta Türk Ayaz'a pis Arap diye hakaret ettikten sonra boğazına sarılan bu Terenzio arkadaşımız Ayaz'ın başka bir meseleden ötürü yargılanma sahnesi geldiği zaman Ayaz'dan sonsuza dek kurtulabilecekken hemen taraf değiştirip diyor ki ya bu adam çok iyi kriz yönetiminde hemen bende kalması lazım, ihtiyacımız olacak falan. İlerleyen bölümlerde ise 3 tane kişi, işte Belçikalı bir tane adam, Terenzio ve yine bizim Ayaz bir NATO karargahına gidiyorlar. Belçikalı adam aşağı gidiyor, üst katta bizim İtalyan Terenzio ile Türk olan Ayaz kalıyor ve gene tartışıyorlar. Bu sefer Terenzio birkaç bölüm önce hayatını kurtarmış olduğu adama saldırıyor ve neredeyse öldürüyor adamı.
Ya tabii her ne kadar kendi içinde işte ödeşme, iyiliğe karşılık verme, sinirlendirme, tartışma gibi sebepler olsa da herif topaç gibi abi. Bir orada bir orada bir orada takip edemiyorsun yani. İşte bu topaçlık durumu tam olarak bana İtalya'nın 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki performanslarını hatırlattı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın başlangıcında ittifak devletlerine yani Osmanlı'nın bulunduğu tarafa ait olan İtalya hemen taraf değiştirip itilaf devletlerine katılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ise İtalya'nın lideri Faşist Mussolini'nin yakalanmasından sonra İtalyan hükümeti bu sefer de İngilizlerin tarafına geçiyor. Yani sürekli bir taraf değiştirme meselesi var abi bu İtalyanlarda. Bu videoyu çok fazla uzun tutmamak için genellikle Türklerle alakalı olduğunu düşündüğüm referanslarla kısıtladım. Saydıklarımın yanı sıra daha da fazla açıkta olan ve karakterlerin direkt kendi ağızlarıyla söylediği referanslar da var aslında. Yani hoşunuza giderse bir başka videoda onlara bakarız, onları ele alırız. Bu videonun konsepti biraz daha farklı oldu ama bence hoş da oldu yani ne yalan söyleyeyim. Çünkü tarihi kağıt üstünde bilmek yetmez. Asıl önemli olan bu bilgiyi günümüzde görebilmektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir video. Eğer durum buysa her zaman klasik işte beğen tuşuna basıp abone olursanız bence çok tatlı olur. Belki de videoyu Ayaz yaralandığı zaman içi böyle bir burkulmuş olan Türk arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz veya topaç olduğunu düşündüğünüz İtalyan arkadaşlar çok ayıp oldu. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.